Şimonların sihirli ormanlarında Şimon adlı bir Vastaya kavmi yaşar. Şimonlar temkinli bir halktır. Yaşamı bilgeliğe doğru evrimleştirdikleri bir tırmanış olarak görürler. Öldüklerine taşa dönüşerek toprağa dönüp yaşam tırmanışına baştan başladıklarına inanırlar. Hem fevri hem de epey zeki olan, çok da çabuk sıkılan genç Kaon'un diğer Şimonlarla pek ortak yönü yoktu. Şimonlar onun eşek şakalarını yıllar yılı sessizce sineye çektiler. Sonunda bir gün telaş içinde kabilenin arasına dalıp devasa bir element ejderin ormandaki yuvalarını yakmaya geldiğine yeminler etti. Ama kabilesi kaçmaya başlarken Kaon bir kenarda kendi kendine gülüyordu. Kaon'un onları yine kandırdığını fark ettiklerinde Şimonların sabrı tükendi ve onu kabileden attılar. Kaon pek aldırmadı. Espri anlayışı daha da gelişkin bir halk bulup onlara katılmaya karar verdi. Yaşamına biraz şarlatan, biraz da şaklaban olarak devam etti. Kendine Maymun Kral adını takıp ölümlüleri sık sık düellolara ve kurnazlık yarışmalarına davet etmeye başladı. Kimsenin onu yenemeyeceğini iddia ediyordu ki Ziyon'un iç kesimlerine yolu Noxus'lu bir cellatla kesişti. Noxus'luyla silah arkadaşları Maymun Kralı vahşi ormanların derinliklerine kadar kovaladılar. Kaon oralarda saklanıp ancak işgalciler ihtiyarın kıyılarını dönmemek üzere terk edince burnunu dışarı uzatmaya cesaret edebildi. Zaman içinde Noxus'un yurdunda yaptığı katliamın ayırdığına vardı. Vuju'nun meşhur savaşlarını bulmaya gitti ama köye vardığında oranın yerle bir edilmiş olduğunu gördü. Köydeki tek canlı yıkıntılar arasında sessizce oturan bir adamdı. Kaon onu dostça bir dövüşe davet etti. Adam ayağa kalktı, Vastaya'yı tek harekette yere serip meditasyonuna döndü. Kaon bu asık suratlı adamı yenmeyi aklına takmıştı. Haftalar boyu tekrar tekrar köye gitti. Ama adama ister önden ister arkadan, ister yukarıdan ister aşağıdan yaklaşsın hep alt ediliyordu. Vastaya savaşçının dikkatini en komik şakalarıyla dağıtmaya çalıştığında bile savaşçı, Kaon'un saldıracağını sezebiliyor, onun çayına sersemletici ilaçlar kattığını her nasılsa anlayıp içmiyordu. Maymun Kral sonunda adamın karşısında diz çöküp onun gibi dövüşmeyi öğrenmek için yalvardı. Dünyanın en iyi savaşçısı olmak istiyordu ama kalbinde tam olarak dile getirmediği bir şey daha vardı. Adam Kaon'un alçak gönüllülüğünü görünce Vastaya'nın hazır olduğunu anladı. Kendini Vuju'nun son ustası Master Yi olarak tanıttı ve Kaon'u disiplin, sabır ve dövüş erdemleri üzerine eğitmeyi kabul etti. Kaon'a ihtiyatsızlığını ve atılganlığını hızlı, şaşırtıcı ve ölümcül bir dövüş tarzına dönüştürmesine yardım edebilirdi. İkisi zamanla birbirlerine saygı duymaya başladılar. Ama Yi, geçmişini de harap köyden neden ayrılmadığını da anlatmıyordu. Kaon bir öneride bulundu. İkili dostça bir antrenman maçı yapacaktı. Kaon kazanırsa Yi ona neden dövüşmeyi bıraktığını anlatacaktı. Yi kazanırsa Kaon tam 4 mevsim boyunca konuşmayacaktı. Yi hevesle kabul etti. Kaon, Vuju'ya ilk geldiğinde duman gelinciği dolu bir tarladan geçmişti. Ustasını oraya çekti. Yi her saldırdığında sarsılan çiçekler suratına patladı. Sonunda gitgide yoğunlaşan pusun arasında Kaon olduğunu sandığı bir şeye saldırdı. Ama vurduğunun samandan bir kukla olduğunu fark etti. Kaon fırsat bu fırsat deyip Yi'yi yere devirdi. Bunun üzerine Yi sonunda Kaon'a gerçekleri anlattı. Vuju öğrencisi arkadaşlarıyla birlikte savaşta Aonya'yı savunmaya giderek Noxus'un gazabını Vuju'nun üstüne çekmişlerdi. Her bir köylünün ölümünden kendisini sorumlu tutuyor, hatasının kefareti olarak harabeler arasında nöbet bekliyordu. Kaon, kendi içindeki dile getirmediği şeyin de pişmanlık olduğunu fark etti. Kabilesi onu sürgün etmiş olabilirdi ama o kendisini uzun yıllar koruyup büyütmüş, onu bilgelik ve aydınlanma yoluna yönlendirmiş olan Şimonları korumak istiyordu. İyi öğrencisiyle gurur duydu. Bu sırada kendisinin hayattaki amacının da değiştiğini fark etti. Bunun için minnettar olan Yi, Kaon'a efsanevi silah ustası Doran'ın yaptığı büyülü bir asa ve en parlak Vuju öğrencisine verilen yeni bir unvan verdi. Maymun Kral o günden itibaren Wukong adıyla anıldı. Savaş bitmiş olsa da Noxus'un etkisi Anyonya'yı kirletmeye devam ediyor. Kadim ormanların arasında yollar açıldı. Kendilerine vergi memuru diyen sahtekarlar elinde avucunda hiçbir şey kalmamış insanları rahatsız ediyor ve görkemli yenilenme festivallerinin sayısı her geçen yıl azalıyor. Fakat yetenekli savaşçılar Wukong'la Master Yi hazır. Birlikte ihtiyarı gezerek nefrete ve adaletsizliğe rastladıkları her yerde karşı gelmeye kararlılar.